bu cildinizi yalnız yüz yogası yapmaya mı borçlusunuz gibi sorular gelebiliyor. Ya da yalnız yüz yogası mı yapıyorsunuz, başka neler yapıyorsunuz, onları da merak ediyoruz diye gelen yorumlar da var. Onun için bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Kendim neler yapıyorum? Yalnız yüz yogası mı yapıyorum, başka şeyler de yapıyor muyum? Kendi hayatımda uzun ve sağlıklı yaşamaya mı dikkat etmeye çalışıyorum, longevity'ye? Yoksa anti-aging gibi yaşlanma karşıtı, yaşlanmayı durdurma gibi konulara mı dikkat ediyorum? Ben Yakın Sanat'tan Gülpembe Yakın. Beni desteklemek isterseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Kendi hayatımda ben bazı şeyleri el yordamıyla yapmışım. Çok bilerek yapmamışım ama sonuçta geldiğim nokta doğru bir yolda ilerlemişim. Daha sonra bazı şeyleri daha sonradan fark ediyorum. Ama doğru yolda olmuşum. Bilmeden de yapsam. 20'li yaşlarımda kilo almaya meyilliydim. Yani bunu fark ettim biraz. Tatlıyı da seviyorum, pastayı da seviyorum, kızartmayı da seviyorum. Ama bunları yediğim zaman kilo alıyorum. Kilo aldığım zaman görüntüm hoş olmuyor. Üzerime giydiğim giysiler hoş olmuyor. O zaman ne yapıyorum? Kızartma yemedim, pastaları yememeye çalıştım, yağdan uzak durdum. Bu yağdan uzak durmanın daha sonraki yıllarda, son yıllarda yanlış olduğunu fark ediyorum ama o sıralarda bu şekilde besleniyordum. Proteine ağırlık vermem gerektiğinin farkında değildim. Proteine ağırlık vermem gerekiyormuş. Meğer kilonuzu daha iyi tutabilmek için, formda kalabilmek, sağlıklı olabilmek için belirli bir proteini almam gerekiyormuş. Ama ben o sıralarda pek dikkat etmiyordum. Et sevmiyorum zaten. Et yememe gibi bir durumum yok ama kaç yaşına kadar, neredeyse liseye kadar tavuk eti yemiyordum. Kırmızı etten de çok az, böyle yağsız, bazı yerlerini yiyordum, diğer yerlerini yemiyordum. Annem bazı yemeklerin içine patatesi özellikle koyuyordu ki oradan et gıdamızı, protein gıdamızı da alabilelim diye. Daha sonradan pek severek yemesem de yemeye çalışıyorum kırmızı eti. Daha çok bitkisel ürünlerden almaya çalışıyorum. Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi. Oralardan protein ihtiyacımı daha fazla karşılamaya çalışıyorum ama şu son sıralarda ona dikkat ediyorum. Yüz yogası hayatıma ne zaman girdi? Dergiler alırdım ben eskiden. O sıralarda televizyon falan yok. Ben televizyon ne zaman evimize girdi? Ben 11 yaşındayken falan televizyon evimize girdi. Belirli günlerde olur. Yüz yogasını ya fark ediyordum ya fark etmiyordum. 20'li yaşlarımda televizyon zaten vardı ama sabahtan akşama programlar yoktu zaten. Ben aldığım çeşitli dergilerden yüz yogasını görüyordum. Ara ara kendim uygulamaya çalışıyordum onu. Cildim karışmasın gibi. Biraz da güzellik ihtiyacından yapmaya çalışıyordum o sıralarda. Çok düzenli yapamasam da ara ara yapıyordum bunu. Daha sonradan işte 40'lı 50'li yaşlardan sonra bunu daha ciddi hayatıma soktum. Daha düzenli yapmaya çalışıyorum şimdi. İlk yıllarda dediğim 20'li yaşlarda makyajımı öyle üstünkörü temizler yatardım. Akşamları bunun daha sonradan çok kötü bir durum yaratacağını, makyajlı cildimizde tozlar, kirler varken uyumanın yanlış bir şey olduğunu görüp cildimi temizlemeden yatmıyorum şimdi. Benim cildim karma bir cilde sahibim ben. Dudak çevrem falan kuru olurdu. Göz çevrem kuru olurdu. Duş aldıktan sonra ya da yüzümü yıkadıktan sonra mutlaka ve mutlaka bir nemlendirici kullanıyorum. O sıralarda cilt tipimize göre kremler olmasa bile 20'li yaşlardayken mutlaka bir nemlendirici sürmeye çalışırdım yüzüme. Diğer türlü pullu gibi olmaya başlıyordu. O da ihtiyaçtan
İlla bilinçli olduğum için değil, ihtiyaçtan bunları sürüyordum. Daha sonradan bunun faydasını gördüm. Mutlaka bunları sürüyor olmamın, bazı yerlerim kuru olmasına rağmen kırışıklıklar orada kendi yaşıma göre daha az oldu. Az önce beslenmeye değindim ama eskiden bilinçsizce yaptığım şeyleri şimdi birçok okumam, doktorlara gitmem, araştırmam sayesinde şunları öğreniyorum ki protein miktarını yeterince almamız gerekiyor. Sebzeyi yeterince almamız gerekiyor. Karbonhidratı da olabildiğince azaltmamız gerekiyor. Çeşitli uygulamalar var telefonlarda. Bu uygulamalardan birisine günlük kalori ihtiyacıma ekliyorum. Diyelim 1500-1700 kalori, spor yapıyorsak veya yapmıyorsak fark ediyor. Sizin spor yaptığınıza veya spor yapmadığınıza göre belirli bir kalori miktarı çıkarıyor o uygulamalar. O uygulamanın içinde şu kadarı protein, şu kadarı karbonhidrat, şu kadarı yağ olması gerekiyor diye oranlar var. Yiyecekleri ekliyorum oraya. Şu kadar et, bu kadar yumurta. Bakıyorum azsa eğer, oradaki protein miktarına göre az görünüyorsa protein alabileceğim yiyecekleri artırıyorum. Bakıyorum yediklerimin içinden karbonhidrat fazla görünüyorsa o zaman karbonhidratı azaltıyorum. Bazen yağ fazla görünüyor orada, her ne kadar yağı alın deseler bile yağ fazla görünüyor, o zaman yağı da azaltıyorum. Ona göre bir program yapıyorum kendi kendime. Belirli bir müddet sonra zaten uygulamaya bakmanız da gerekmiyor. Aşağı yukarı ne kadar yemeniz gerektiğini görüyorsunuz. Yediklerimizle kilo vermenin de ilişkisi var. 4-5 sene kadar önce ciddi fitness yapmaya başladım. Spor salonuna gidiyorum. Oraya gittiğimizde ilk baştan ölçüyorlar vücudumuzdaki yağ miktarını, kas miktarını falan. Bir ay gidiyoruz. Bir ay gittikten sonra tekrar ölçüm yapıyorlar. Ben yediklerime dikkat ettiğimi zannediyorum o sıralarda. Diğer ölçümde benim kilom aynı kalmış. Yağ miktarım artmış, kas miktarım azalmış. Bunu yıllar önce, bir 10 sene kadar önce yine spor salonuna gitmeye başlamıştım. Yine aynı sonuçla karşılaşmıştım. Ben spora haftada 3 gün gidiyor olmama rağmen yağ miktarım artıp kas miktarım azalmış. Bu 4 sene kadar önce gittiğimde oradaki antrenöre sordum bunun nedeni nedir diye. Siz dedi protein miktarını yeterince almıyor olabilirsiniz. İsterseniz işte bu az önce bahsettiğim uygulamalardan birisini indirerek bakabilirsiniz kendiniz. Sonradan ben işte bu uygulamaya göre beslenmeye başlayınca diğer ölçümde ben kilo kaybetmişim, kasım artmış, yağım azalmış. Sonradan bunun bu şekilde doğru olduğunu görünce, kendi üzerimde de deneyimleyince bunun doğru olduğunu gördüm. Daha bu şekilde beslenmeme devam ediyorum. Spor konusuna gelince 20'li yaşlarda ben kilo almaya eğilimli olduğumu, bir de pastayı böreği sevdiğimi söylemiştim size. Bazen yiyorum tabii ki. O zaman da işte kilo vereyim, kilo almayayım diye kendi kendime biraz dikkat ediyorum. Biraz spor yapıyorum, yürüyüşe gidiyorum. İşte yine o sıralarda dergilerden gördüğüm egzersizler var. Biraz onu yapıyorum. İşte bir müddet yapıyorum, bırakıyorum. Sonra bir müddet daha bir heves geliyor. Yine yapıyorum, yine bırakıyorum. Çok düzenli yapmıyorum. Tabii geldik biz 50 yaşına. Menopoza girdik. Menopoza girdikten sonra ben o zamana kadar normal kilomu belli bir oranda tutmuşum. Belli bir görüntüde tutmuşum. Ama 50 yaşından sonra bir baktım benim göbek çevrem genişliyor. Kalçam aynı kalsa bile göbek çevrem genişliyor. Eskisi gibi ben biraz yememe dikkat ettiğim zaman olmuyor yani. Aynı o kiloyu veremiyorum. Yine bütün vücudumdan gidiyor. Göbek çevrem yine diğer yerlere göre daha fazla kalın oluyor. O zaman ne yapıyorum? Sporumu daha fazla yapmaya çalıştım. Her sabah 8'de yürüyüşe gidiyorum. Geliyorum evde egzersiz yapıyorum. Ama yememe işte proteine falan çok dikkat etmediğim için yine
yine ben çok şey yapmıyorum. Eski halime dönmüyorum. Yine biraz göbek çevrem falan daha kilolu. Ben önceden 68, 65-70 arası kilom olurken boyum 1.76. Bir baktım ben çıkmışım 76 kiloya. Bir gün bir baktım 78 kiloyu. 78, bu gidiyor yani benim kilo. 80'lere doğru gidiyor. O aralarda da kemik ölçümü falan yaptırıyorum. Dedim 50 yaşını geçtim, bir bakayım kemik ölçümü, DEXA yaptırayım, onun sonucu ne olacak? İlk başlarda osteopeni çıkarken kemik erimesi başlangıcı. Sonra bir baktım o da osteoporoz olmuş. Hem kemik erimesi var, hem benim kilom gittikçe artıyor. Annemden de biliyorum, belinde kemik erimesi oranı büyük olduğu için bel fıtığından ameliyat olsa bile olamıyor. Biraz da onun etkisi var. Ben ciddi spora başlayayım dedim. İşte 4,5-5 sene kadar önce spor salonuna ciddi gitmeye başladım. Fitness çalışıyoruz, ağırlık çalışıyoruz. Hoca, antrenör bana program yazıyor ve ben düzenli gidiyorum. Sonra endokrinoloğa gittim bir ara. 6 ay kadar sonra. Benim önceki DEXA'nın sonuçları da var. Endokrinolog tekrar bana bir DEXA önerdi, kemik ölçümü. Tekrar kemik ölçümü yapıldı. Benim sonuç normale dönmüş. Kemik oranlarım eskisine dönmüş. Yani osteoporoz kalmamış. Demek ki spor yapmanın kemik erimesine olumlu anlamda faydası var. Endokrinoloğun söylediği de eğer sizin ihtiyacınız yoksa vücut onu kaybediyor. Saklamaya gerek duymuyor. Eğer siz yer çekimine karşı hareket yapıyorsanız demek ki benim buna ihtiyacım var. Kemiği güçlendirmem, kası güçlendirmem gerekiyor diyerek vücut oralarda güçlendirme yapmaya yöneliyormuş. Daha sonradan ara ölçüldüğünde kemik erimesi oranı şimdi normal sınırlar içinde. Bir de benim kalça kırığı maceram var. Spora başladım, işte 6 ay kadar gidiyorum. O arada da benim sanat merkezini, iş yerini taşıdık. En son temizliği yaptık iş yerinde. Sonra da evde temizlik yapacağız. Yardımcı bir arkadaş var. Ben o süre dolapların tepesinden 60 santimetre kadar yüksekte bir yere çıktım. Dolapların tepesinden elime bir şey aldım. Kendimi yerde buldum. Yüksekten yere düşmüşüm. Kıpırdayamıyorum. Ne yatabiliyorum ne doğrulabiliyorum. 112'yi çağırdık, hastaneye gittim. Beni şu şekildeyim, şöyle, bedenim böyle kalmış, böyle kıvrık. Ne düzelebiliyor ne oturabiliyorum. Sedyeye yatırmak istiyorlar, bağırıyorum. Halbuki benim ağrı eşiğim yüksek. Öyleyken ben çok fena ağrı hissediyorum. Hastaneye gittik. Benim ölçümler yapıldı. Sonuç kalça kırığı. O sırada da kan sulandırıcı kullanıyordum. Kan sulandırıcı kullandığım için bir hafta kadar yatıyorum hastanede. Kıpırdayamadan. Böyle ayak 1 santimetre hareket edemiyor kalça. Bacağım ağrıyor çünkü yatarken. Azıcık hareket ettiriyoruz, benim kalçam açıyor. Bir haftanın sonunda ben ameliyat oldum. Kalça protezi ameliyatı. İlk baştan tabii yürüyemiyorsunuz. Acıyor. Her adımda acıyor. Her adımda acıyor. Yürüteçlerle yürüyorum. Bir ay kadar sonra tekrar hastaneye gittiğimizde fizik tedavi uzmanı ayağını böyle yattığımız yerden kaldırıyoruz ya, ayaklarımızın ucunu yukarı doğru kaldırıyoruz. Bütün bacağım kalkmıyor yerden. Hiç kalkmıyor. Böyle sürüyerek getirdiğimde dizimi kıvırıyorum, ediyorum ama yattığım yerden ayağım kalkmıyor. Yan döndürüyor, yan kaldırayım diyor. Yan azıcık kalkıyor ve ölüyorum yani onu yapacağım diye. Sonra Pamukkale'de, Karahit'te Nobel Tıp Merkezi var. Fizik Tedavi Hastanesi. 10 gün kadar oraya gittik. Sabahtan öğlene kadar işte hem fizik tedavi yapılıyor, hem su havuzunda hareket yapılıyor, hem başka egzersizler var. Bir müddet orada egzersiz yaptım. Sonra geldim.
önceden gittiğim spor salonundaki antrenörle görüştüm. 4 ay kadar haftada 2 gün onunla kalça egzersizleri, kalça bacak egzersizleri yaptık. Sonra o bana yine üst beden egzersizleri yazdı. Üst beden egzersizlerini de kendim yaptım ama acıyor, yani her seferinde acıyor. Benim bacağım önce bir kere yerden kalkabiliyorken 2 kere 3 kere derken ben şimdi istediğim egzersizi yapıyorum. Bacağımı da yerden kaldırıyorum, düzken de yerden kaldırıyorum, yan dururken de yerden kaldırıyorum. Kaslarımızı güçlendirmenin ve kemik yoğunluğunu arttırmanın bizim bedensel sağlığımıza, kemik sağlığına iyi geldiğini kendi yaşantımla görüyorum. Benim kalça protezi problemim olmama rağmen ben her hareketimi hemen hemen yapıyorum. Yalnızca zıplamaları yapmıyorum şimdi. Eskiden halk oyunları kursuna falan gitmeyi severdim. Orada zeybekler, zıplayarak oynanan oyunlar vardı. Teke oyunları falan. Onları şimdi hiç yapamıyorum. Yapmıyorum daha doğrusu. Zıplamamam gerekiyor. Kalçamın üzerine hızlıca ağırlık binmemesi gerekiyor. Onun için onları yapmıyorum ama diğer egzersizleri hemen hemen hepsini yapabiliyorum. Yüz yogası yapmasak bile bizim yaptığımız bedensel egzersizlerin yüzümüze, cildimize faydası var. Egzersiz yaparken bütün kan dolaşımı arttığı için cildimizin beslenmesi de artıyor. Cildimizin beslenmesinin artması demek oradaki kasların güçlenmesi demek. Buradaki kaslar güçlendiği, beslendiği zaman da yüzümüz daha gergin hale geliyor. Gelelim bedensel egzersizlerle yüz yogasının ortak noktalarına. Biz herhangi bir ağırlık kaldırırken kolumuzla dumbbell kaldırıyoruz. Şu dumbbell olsun. Bunu ben kaldırıp indiriyorum. Baştan 2 kiloluk dumbbell'i kaldırırken daha sonraki yıllarda, yani belirli bir süre sonra 5 kiloluk kaldırıyoruz, 10 kiloluk kaldırıyoruz. İlk baştan onu ben 10 kiloluk dumbbell'i hiç hareket ettiremiyordum. Şimdi kaldırabiliyorum. Demek ki buradaki kasım güçlenmiş benim. Bu kas güçlü olduğunda onu kaldırabiliyorsunuz. Yüzümüz de öyle. Cildimiz zamanla böyle aşağıya doğru sarkmaya başlıyor. Bu sarkmayı önlemenin, onu düzeltmenin yolu ne? Buradaki kasları güçlendirmek, buradaki kasları güçlendirmek. Bunlar güçlendiğinde bu yanaktaki kasları yukarı doğru çekiyor. Oradaki kırışıklıklar geçmiş oluyor tabii ki. Daha düzelmiş oluyor. Yani ben şimdi fotoğraflarıma bakıyorum. Benim cildim 20'li yaşlarındaki cildim değil ama yine şu an 62 yaşındayım. 62 yaşındaki herhangi birisine göre cildimin daha iyi olduğunu görüyorum. Başkaları da söylüyor bunu, yalnızca ben kendim değil. Uykunun hayatımızdaki etkisine gelince, uykunun saat 11'den sonra, gece 11'den sonra büyüme hormonunun, her ne kadar biz yetişkin de olsak, büyüme hormonunun o saatlerden sonra salgılanmaya başladığını çeşitli kaynaklardan öğreniyorum. Eğer biz o saatleri geçirirsek bizim büyüme hormonumuz normal salgılanmasını yapmayacağı için biz vücudumuzu onaramayacak, vücut kendi kendini tamir edemeyecek. O yüzden bizim o saatlerde uyumamız ve 8 saat civarında da uyumamız gerekiyor. Bunu daha sonradan fark ediyorum. İlk başlardan fark etsem belki daha iyi yapardım ama bunu son yıllarda hayatıma ekledim. Az uyumanın olumsuz etkilerine de gördüm hayatımda. Ben 2 kere tez yazdım. Bir, Pamukkale Üniversitesi resim bölümünde yüksek lisans yaparken 42 yaşında üniversiteye girmiştim. 46 yaşında bitirdim. Evet, 42 yaşında girip 46 yaşında bitirdim. Sonra da yüksek lisansa başladım. Sanatlı terapi konusunda yüksek lisans yapmak istiyordum. O alanda da bizim okulumuzdaki hocaların
bana eğitim verecek şeyleri olmadığı için, ayrıca sanatla terapi eğitimi almak için İstanbul'a gelip gittim. Şimdi hem üniversitedeki tezimi yapıyorum, hem sanatla terapi eğitiminin sonundaki tezimi yapıyorum. Her ikisinde de ben kaç gün bütün kocaman yemek masasını düşünün. Yemek masasının üzeri şöyle kitaplarla yığılı. Onları habire yazıyorum. Tez yazma aşamasında. Önceden bir sürü araştırma yapıyorsunuz. Sonra o sırada yazıyorsunuz ya. Bu yazma sürecinde gece saat 3 oluyor, 4 oluyor, 5 oluyor. Bir bakıyorum gün ağarmaya başlamış, sabah yazana okunmaya başlamış ve ben hala uyanığım. O arada ne yapıyorum? Kahve içiyorum, çikolata yiyorum, bir sürü Nescafe içiyorum. Kaç kere kahve içtiğimi hatırlıyorum. Tabii onların da hepsinin zararı vardır o sırada. Bir baktım benim bir sürü hastalığım o sırada çıkmaya başladı. Eklemlerimde sorunlar, vücudumdaki çeşitli hastalıklar. Demek ki uyku hayatımızda önemli. Sonradan şimdi öyle sabahlara kadar oturmak, gece yarısına kadar oturmak, işim çok olsa bile şimdi öyle yapmıyorum. Alkol ve sigaraya gelince bunların olumsuz etkileri her yerde var. Ben ömrüm boyunca alkolü ve sigarayı kullanmadım. Belki bilinçli olmasaydım sigaradan etkilenebilirdim, özenebilirdim. Ama ben diye düşünürdüm. Millet sigaraya başlarken özenerek başlıyor. Özentileri var. Ben de onlar gibi olmayacağım. Özenmeyeceğim buna. Ben farklı olacağım. Niyetleriyle ve sigara içmezdim. Herkesi yapmayacağım diye. Sonradan bunun zararlı etkilerini başkalarında gördükçe iyi ki yapmamışım, iyi ki başlamamışım diyorum. Alkolü de onun zararlı etkilerini zaten her zaman her yerde biliyorduk. Onu da kullanmadım. O yüzden onları kullanmamamın benim hayatımda olumlu etkileri olduğunu söyleyebilirim. Strese gelince hayatımızda her zaman stres olabiliyor tabii ki. Ve duygularımızı zaman zaman bastırıyoruz. Zaman zaman değil, bütün hayatımız boyunca bastırdığımız duygularımız var. Bunların bazen farkındayız, bazen farkında değiliz. Çeşitli tabii ki rahatlama yolları, stresi giderme yolları var. Ben stresimi azaltmanın yolu olarak o üniversiteye gittiğim sıralarda gördüm ki sanatla terapi diye bir kavram var. Bunun üzerine gittim. Eğitimini almaya çalıştım. Biz orada eğitim alırken orada kendimiz de terapi almış oluyoruz. Kendi üzerimizde de bunu deneyimliyoruz. Bu deneyimlemenin sonucunda hemen fark etmediğim bazı şeyler var. Benim yıllardan beri süren maküler amiloidoz denen bir deri hastalığım var. Deriye protein birikmesi. Bunun tedavisi yok. Ben durup arada birkaç senede bir doktora giderdim. Doktor antihistaminikler veriyor. Yatıştırıcı kremler veriyor, merhemler veriyor, gönderiyor. Bunlar geçici çözümler. Hiçbir zaman benim kaşıntımı tamamen yok etmedi. Gece yarıları ben uykumdan uyanıp, kaşıntılarla uyanıp böyle derimi kaşırken yara ettiğimi biliyorum. Kışı ayrı, yazı ayrı. Bazı dönem hafif azalır gibi olur ama tekrardan kaşıntılarım olur. Etek giyemezdim, utanırdım, bacaklarım yaralı gibi oluyor falan diye. Ve deri savunmaya geçiyor o kaşıdığınız için. Kahverengi böyle çatlak bir görüntü olmaya başlıyor. Bir gün ben baktım, böyle sanatla terapi eğitimi bitmişti. O güne kadar fark etmemişim. Benim kaşıntılarım falan yok. Kendimi takip ettim, kaşınmıyorum. Sonra sanatla terapi eğitimi aldığım hocaya sordum, böyle benim böyle bir durumum var diye. Bu eğitim sırasında da sanatla terapinin deri hastalıklarında, psikosomatik hastalıklarda da iyileştirici etkisinin olduğunu duymuştum. O yüzden ona sordum.
O da dedi ki, dili ikinci bir dildir. Eğer sen duygularını ifade etmiyorsan, bastırıyorsan, vücudun beni duy diye konuşuyor. Vücudun derin konuşuyor. Derin eskiden öyleymiş. Sen duygularını sözel olarak ifade etmiyormuşsun. Sanat ve terapi yoluyla simgeleştirmeler yaptıkça, duygularını ifade ettikçe senin derin konuşmayı bırakmış. O yüzden senin derinde iyileşmeler oluyor gibi bir yorumda bulundu. İşte o zamandan beri de kaşınmıyorum. Bazen çok stresli olduğum zamanlarda hafif bir kaşınır gibi olursam fark ediyorum. Hemen rahatlama yollarını, duygularımı ifade etme yollarını buluyorum. Sanatla ifade ediyorum, resimle ifade ediyorum, yazıyla ifade ediyorum. Bir şekilde duygularımı ifade etmeye çalışıyorum. Yani kısaca söylemek istediğim, stresin bizim hayatımızda olumsuz etkileri olduğu, bunu da çeşitli stres giderme yollarından birisiyle giderebileceğimizi düşünüyorum. Bu sizin için başka şeyler olabilir ama benim için sanat ve terapi iyileştirici bir unsur oluyor her zaman için hayatımda. Gelelim beyni genç tutmaya. Ben 42 yaşına kadar ev hanımıydım. 42 yaşında üniversite sınavlarına girip Pamukkale Üniversitesi resim öğretmenliğini kazandım. 46 yaşında bunu bitirdikten sonra bölüm birincisi olarak bitirdim. Sonra yüksek lisansa başladım. O sırada sanatla terapi kavramları yeni ortaya çıkıyordu. Bunun eğitimini alabilmek için 2010-2016 yılları arasında İstanbul'a gelip gittim. Bu eğitim bittikten sonra da yüksek lisans tezimi onkoloji hastalarıyla yaptım. Eğitimin sonundaki, sanat ve terapi eğitiminin sonundaki tezimi de eşinde bipolar bozukluk olan bir kadınla yapmıştım. Ona sanat yoluyla destek olmak için. Beyin gelişimiyle ilgili, beyni genç tutmayla ilgili şunu söylemeyi unuttum. Bizim beynimizdeki nöronlar arası iletişim arttıkça bizim öğrenmemiz artıyor. Bir şeyi öğrenmek demek soyut bir kavram değilmiş. Araştırmalarım sonucunda öyle diyor. Öğrenme beyindeki nöronlar arası iletişimi artırmakmış. Diyelim iki nöron arasındaki açıklık bu kadarken metafor uyguluyoruz. Bu öğrenirken biz aradaki mesafe ilk baştan iletişimi kurmak zor olurken gittikçe arayı sıklaştırıyoruz, gittikçe sıklaştırıyoruz. Diyelim hani İngilizce öğrenirken bir kelimeyi hemen hatırlamıyoruz da sonradan otomatikman hatırlamaya başlıyoruz. Bu o kadar tekrarların sonucunda olmuş. Matematik öğrenmek de öyle. Bizim bedenimizin mantığı aslında işlemeyen şeyleri yok etmek. Beyindeki hücreler kullanılmıyorsa onları yok oluyorlar, küçülüyorlar. Beyindeki hücreler çalışırsa daha büyüyorlar, iletişimleri daha artıyor. Beden de öyle. Bedenimizi biz kullanmadıkça kullanmadığımız şey küçülüyor. Kullandıkça biz büyüyor. Felçli birisini gördüğümüzde diyelim yaşlı olmasın, kolu alçıya girsin birisinin. Alçıdan çıktıktan sonra o kolun inceldiğini görürüz. Çünkü o kol çalışmamıştır. Kas çalışmadığı zaman kendini küçültüyor. Bütün bedenimizin mantığı öyle. Hani bizim eskilerin söylediği bir söz var. İşleyen demir ışıldar gibi. Aynı şeyi öğrenmede, sporda, bedensel ve zihinsel gelişimin hepsinde uygulayabiliriz. Kısaca toparlayacak olursak, benim hayatım neredeyse bir challenge, yani meydan okuma gibi geçmiş. Zihinsel faaliyetlerimi artırmak için bir şekilde öğrenmek, geliştirmek için uğraşmışım. Bedenime herhangi bir zorluk karşısında da pes etmemişim. Bir şekilde geliştirmek için uğraşmışım. Kilo almaya müsaitim dedim. Benim bünyem böyle, ben zaten su içsem yarıyor dememişim. Vücudumun daha zinde ve daha sağlıklı olması için gayret sarf etmişim.
Sonra yüz yogası yapmışım, spor yapmışım, beslenmeme dikkat etmişim, uykuma da dikkat etmişim. Alkol ve sigaradan da uzak durmuşum. Benim yüzümü iyileştiren yalnızca yüz yogası mı? Ben bütünsel olarak mı bakıyorum? Longevity'yi hayatımda gerçekleştiriyor muyum? Kısaca ben yüz yogası yapıyorum, spor yapıyorum, beslenmeme dikkat ediyorum, uykuma dikkat ediyorum, alkol ve sigara almıyorum, stresi hayatımdan uzaklaştırmaya çalışıyorum. Hemen hemen hepsini anlattım. Unuttuklarım da olabilir. Eğer genç ve dinç kalmak istiyorsak bunların hepsini hemen hemen hayatımıza sokmalıyız.